İşte geldik, buradayız. İki kopuk uçurtma iftiharla sunar. Haydi bakalım. Karavan tanıtımına hazır mıyız? Biz hazırız. Size de tanıtmak için heyecanlıyız. Evet. Turumuza başlamadan önce neden bir değişikliğe gittiğimizden ufak bir bahsedelim. Kanalımızın yeni abonelerine, bizi ilk defa tanıyan insanlar için neden böyle bir değişikliğe gittiğimizi bir ufak anlatalım. Kısaca anlatalım diyorsun Nazan. Hı hı. Peki, şöyle başlayalım. Biz karavanımızı hazır almıştık. Hazır aldığımızda bu konularda gerçekten çok tecrübesizdik. İçeriden bakıldığında muhteşem gözüken bir karavanımız vardı ama kullandıkça sıkıntıları gözlemlemeye başladık, deneyimlemeye başladık ve sıkıntılar bizi yormaya başladı. Bundan sonra karavanımızı kendi istediğimiz gibi daha fazla yaşanabilir hale getirmek için tasarım yaptık, çabaladık ve bugüne getirdik. Şöyle, içerisinde çok ağır yüklü mobilyalar vardı. MDF yüklüydü. O yüzden sıkıntılarımız vardı yükten dolayı. Su depolarımız sıkıntılı bir yerdeydi. Arabamız önden çekişti. Depolarımız arkada sıkıntı veriyordu. Gibi şeyler vardı. Bunları düzelttik. Detaylı olarak anlatacağız. Ama kısaca bahsetmiş olalım. Bununla ilgili çok daha detaylı anlattığımız geçmiş bir videolarımızdan vardı. Onun da linkini şuraya bir yerlere koyalım. Merak Şurada bir edenler yerde çıkar. izlesinler detaylı bir şekilde. Orada da nedenlerimizi anlattık. Hı hı. Evimize yaptığımız tüm tadilatlarda da kendi isteğimize göre yaptığımızı düşünürsek eğer, bu da bizim evimiz olduğuna göre Evet. biz de kendi kullanımımıza, kendi konforumuza uygun olsun istedik ve o yüzden de bir değişime gitmek zorunda kaldık. Peki şimdi bölüm bölüm mü anlatalım, genel olarak mı anlatacağız Nazan? Şimdi bence bölüm bölüm anlatalım. Önce şoför kısmına geçelim. Şoför. Şoför bey, sizi şu tarafa alabilir miyiz? Tamam, ne yaptığımızdan bahsedelim orada. Evet, orada da Orada var. yok gibi gözüken ama aslında geri planda var olan şeyler var. Hı hı. Değişiklikler. Tek ekleyeceğimiz şey bunların dışında dış cephede boyama şudur budur ya da kaplama gibi hiçbir şey yapmadık. Paramız yetmedi. Evet ama ileride neden olmasın. Haydi o zaman ön kısma alalım. Hadi geçelim. İşte geldim, buradayım. Evet, ne demiştik? Önce ön tarafta yapılanlardan başlayalım istiyorum. Bizim arka tarafta bir kameramız vardı ama işlevini yitirmiş kötü bir kameraydı. O yüzden geri görüş sistemi taktıralım istedik. Onu da sağ olsunlar şurada dikiz aynası, kullanamadığımız arka tarafı göstermeyen dikiz aynasına bir tane sistem yapmışlar. Gayet güzel şekilde çalışıyor. Birinci değişikliğimiz buydu ön tarafta. İkinci değişiklikte burada biliyorsunuz bizim tekli dönerli bir koltuğumuz vardı. O dönerli koltuğumuzu çıkarttık. Yine mevzuata uygun olarak iki emniyet kemerle orijinal eskisinde bulunduğu gibi ikili koltuğa geçtik. Bundaki amaç arka tarafa ayırdığımız için artık burayla ilişkimiz kalmayacak. Burada da daha fazla kişiyi taşıyabilelim ya da misafirimiz geldiğinde o da gelebilsin ya da standardında olan konforumuza tekrardan kavuşmuş olduk. Sonrasında ne yaptık? Bizim Webasto'muz orta arka taraftaydı. Webasto'nun orada konumlanmasını istemiyorduk açıkçası. Çok orta yerdeydi. Saçma sapan bir taraftaydı açıkçası. Onu bizim koltuğun arkasına dedim, altına montajını yaptırdık. Ufak tefek düzenlemelerimiz olacak. Kapaklarını takmadık daha. Webasto'yu gösterelim istedik açıkçası. Buradan hemen arka tarafta bulunan mutfağın alt tarafından üflemesini yapıyor. Şoför mahallinde yaptığımız değişiklikler kısaca bunlar. Tamam, peki o zaman bir bagaj kısmına da gidelim mi? Tamam, bagajda neler yaptık onları da gösterelim. Doğru söylüyorsun. Haydi. Hadi arkaya bir geçelim. Geldin mi? Evet. Burada zaten kapaklarımız vardı ama yine de iki kapak daha koyuldu. Elektrik aydınlatma daha muntazam hale geldi. Gerçi ne var ne yok yükledik. Şöyle anlatayım. Elektrik sistemimiz komple buraya girdi. Akülerimiz bunun altında. DC-DC konvertörümüz buraya alındı. Şalterimiz burada. İnvertörümüz yine arka tarafa aldık. Onun için koruma kapağı yapılıyor. Yetişmemişti. Biz biraz acele ettik. Karavanı teslim alalım diye. Onun kapağı gelecek. Burada su sistemimiz, hidroforumuz ve basınç tankımız bulunuyor. Bunlar da direkt arabanın altından geçiyor gidiyor. Buradaki düzenlememiz bu aslında. Fazlasıyla yerimiz var bagajda. Hiçbir sıkıntımız yok. Gayet güzel konumlanabiliyoruz.
Biraz gelişi güzel atmışız eşyalarımızı ama onları da toparlayacağız. Şurada da teker var değil mi? Evet, burada stepnemiz burada. Heh, Aynen stepne öyle. de burada. Stepnemiz burada, krikomuz burada. Bütün her şeyimizi fazlasıyla alacak yerimiz var, mevcut. İçeriye geçelim mi? Su depolarımızı gösterelim. Aa doğru. Hadi. Bizim su depolarımız 2 tane şu arka tekerlek arkasındaydı. Bunun için tasarlanmış su depolarıydı. Ama dolduğu zaman, dolumu olduğu zaman arka makaslar çöküyordu. Araba önden çekiş, hafif bir rampaya çıktığımızda büyük sıkıntı yaşamaya başlıyorduk. Arabanın dengesini gerçekten bozuyordu sallandığı zaman. Bunun için özel üretilmiş, alt tarafa montajı yapılan su depolarımız var. Şurada gördüğünüz gibi. Şuralarda gördüğünüz gibi. O su depolarını takınca aracın yük dengelemesi muazzam değişti. Murat Beyciğim birazcık da ben anlatabilir miyim? Niye ağzıma girdi? Aşk olsun ya. Ha ya tamam ben şimdi anlatayım tamam. Araba senin. Ya tamam şimdi böyle mutfağımdan başlayalım mı? Tamam, başlayalım. Tamam. Önce tabii ki şurayı iftarla sunuyorum. Ya bunu çok istedik. Sebebi de şuydu. Dışarıda oturduğumuzda sürekli arkadan Murat'a masayı çıkartması söylediğimdeki o yüz ifadesini günde kaç kere böyle 800 kere falan dolabı kapağı aç, kapa, çek, çıkar falan çok yoruluyorum dedi. O yüzden bunu yaptırmak istedim. Böyle kısa yerlerde kullanımı olur. Şunlar tabii ki de 12 volt bu USB girişleri. Amanın, onlar da neymiş? Değil mi? Değil. Buraya evet aldım. Şimdi ayakkabımı çıkarayım. Gelelim buraya. Burada mutfak tüpü ve Webasto Murat'ın anlattığı ısıtma sistemi buradan bu şekilde içeriye nüfuz ediyor. Daha sonra 3 tane yine çekmecemiz. Ne kadar hazin sorunlar yaşadığımızı da biliyorsunuz. Evet, gayet de şu an gayet iyi durumdalar ve çok geniş iç hacmine sahip. Ocağımız burası. Burayı kapatmak istemedik. Yani açıyı görelim, dışarıyla bir temasımız olsun, bir şey olabilir, bir ihtiyacımız olabilir. O yüzden burayı kapatalım istemedik. Böyle de bir alan olsun istedik. Ha, ileride ne yaparız, buraya bir perde mi yaparız bilmiyoruz. Ya da kapatır mıyız onu da bilmiyoruz. Ama şu haliyle biz çok keyif aldık bu durumdan. Ardından nereye geleyim? Nereye Mutfağın geleceksin? diğer kısmına gelin. Bizi mutfağı ikiye böldük. Çünkü Murat'la beraber eski karavandaki halini biliyorsunuz. Yan yana hiçbir şey yapamıyorduk. Hareket Bulaşık edemiyorduk. Murat'ta, yapım Nazan'da. Şimdi öyle mi artık? Ya herhalde ama. Yes. O yüzden de bölelim dedik. İkimiz rahat rahat çalışabilelim diye. Bu yüzden de burası çaylarımız kalmış soğumuş. Neyse içeri sonra. Iced tea? Iced Iced tea drink? Evet, tezgah olarak böyle kullanmak istedik. Buzdolabımız burada. Yine bir dolap da burası. Baya yer aldı. Ne kadar güzel doldurmuşuz. Ya şimdi hayır, bunlar daha yerleşecek. Ne olacak buralarda? Tabaklarım, tencerelerim ve plastikler buraya. Tostmatik de burada. Evet ya, o çok kral bir şey. Peki, burası da bu şekildeydi. Su tabii ki de buradan çok güzel, çok harcamayalım gitmesi. Bir de buralarda mutfak dolabının bir de buralarını göstereyim. Şöyle. Oldukça geniş bir iç hacim. Ben acayip mutluyum bu durumdan. Şuralarda da lambalarımız, ufak ufak lambalarımız mevcut. Şurada da mı var bir şeyler? Nerede ne var? Ha, bunlar da var. Evet. Bunlar da yine girişler. Elektriksel zımbırtılar. Evet. Sonra sinekliklerimiz yapıldı. Tabii ki de en sevdiğim şey mutfakta dışarıyı izleyerek bir şeyler pişirmek ya da yıkamak olduğu için. Nazan'ın düşünme alanı burası. Tabii burası benim düşünme alanım.
Gayet de rahatım. Bura kaça kaçtı? 50'ye 60. 50'ye 60. Evet. 50'ye 60 ama bir de şöyle bir şeyden bahsedeceğim. Yeni bir depolama alanımız. Yeterince büyük. Yeterince büyük. Bunun dışında bir de şöyle bir depolama alanımız var. Bir de burası. Buraya özellikle biz böyle uzun yapmak istedik. Çünkü burada yatarak, dinlenerek, Yat bakayım bir. ben yatayım. Gayet de rahatım. Oh. Yani şu yattığın alan 1.54 Nazan. Ben 1.65'im. Öyle bir şey yok. Ben Ama ben kıvrılıp uyuyabiliyorum. sığıyorum. Evet, sen kıvrılıyorsun. Ben gayet rahat sığıyorum. Geldim. Standart Türk kadını 1.65 ben. Evet. Geldim buraya. Yani Marmaray Tüneli gibi namussuzum. Yani buraları ne kullanacağız? Kıyafetlerimizi kullanacağız. Bu o konuda çok güzel bir alan oldu bizim için. Çünkü sürekli buradan bir şeylerin devrilme ihtimali ya da birbirine kargaşa olma ihtimaline karşı burası bizim için kıyafetleri saklamak için çok ideal bir alan oldu. Aynı zamanda ikimiz de çok rahat bir şekilde sığarız. Hatta bakliyat falan da bu tarafa bakliyat da koyarız. Henüz onları yerleştirmedik. Yazlık kano ve şişme balonlar vesaireler yazlık buraya girer. Kano Kışında Kano mu? Kano derken? valla kanomuzu emdi şu anda burası bizim bu araba. O yüzden bir süre Eyvah. Hayaller bitmez. İnsanoğlu hayallerle yaşar. Biz de hayallerle yaşamaya devam. Geldim. Diğer depolamalarımız. Çok çok geniş. Gerçekten yine çok rahat. Bak bunlar havlu şeylerimde, Hurçlarım. hurçlarımdı. Aynen. Bak, daha hala yer var ve ben de daha malzeme arıyorum. Nereye koydum diye bak oralarda kalmış. oralara koydun. Aynen. Ve kilit sistemlerimizden de aşırı memnunuz. Bu şekilde bas, çek şeklinde rahatlıkla. Ve buraya baş koymak için bu tarafı böyle bir düşünmüştük. Ama burayı da kapatmak da istemedik. İleride bir opsiyonumuz olsun, bir çeşitlilik olsun, bir şeyler yapabilelim istedik. O yüzden de burayı bir boş bırakmak istedik. Bir de şöyle bir şey var. Hı. Şimdi bizim bir televizyonumuz vardı eski halinde. O televizyonu bırakmak istemedik. Bir yerde kalsın istemedik. Ne olur ne olmaz bir şekilde kullanırız diye. Oraya montajını yaptırdık ama ne kadar kullanırız, ne kadar kullanmayız. Çünkü biz çok oturup da televizyon seyreden insanlar değiliz. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani televizyon biz bir iki sefer çok yani ülke gündemi çok önemli bir şeylerle sarsıldığı için iki sefer açtık. O zaman baktık. Onda da yani çok ihtiyacınız olmuyor gerçekten ama Zaten bilgisayardan ihtiyacını hallediyorsun. evet, onu diyecektim. Öyle oluyor. Gelelim buraya. Şimdi ben burada şu inanılmaz konforlu masamız, yemek masamız, oyun masamız, bilgisayar masamız şeklinde yaptırdığımız bir ne diyelim, tablo diyelim. Bura bu şekilde hop kapatıyorum. Bir de buraya da yaptırdık. Aynı zamanda bu da ayaklı. Bunu evde unutmuşuz. Ama ileriki videolarda gösteririz. Buraya takılıyor parça. Hı hı. Şöyle Seyyar daha sabit olan bir masamız var. Daha Bundan. uzun. Evet, oval Hı bir hı. masa yapmış sağ olsun Muhammed Bey. Hı hı. İhtiyacımız olduğunda O onu da da kullanacağız. şey için daha çok kullanışlı olacak. Bilgisayarda çalışırken daha dik bir şekilde çalışabilmek için Evet. daha konforlu olacak. Bir de biz arka bagajla temasımızı kesmek istemedik. Daha öncekinde de bizim en beğendiğimiz noktalardan biri buydu. Arka yağmurda, çamurda, şunda bunda arkaya koşturarak gitmektense buradan iletişimimizi sağlamak bizim için daha hayırlı olacak dedik. Yani aslında ilk düşündüğümüz neydi Nazan? Çekmeceydi. Burayı çekmece düşündük ama yer Yani Anlamında oraya bir çok- şeyler koyacağız diye hem bagajdan kaybedecektik hem de Tabii. arka tarafa girişimiz iptal olacaktı. aynen öyle. Yani hem yer kaybedeceğiz hem giriş sıkıntı olacak. Dedik ki hiç gerek yok. Ben buradan çünkü çok fazla teşekkür ederim. Çok fazla ayağımla bir şeyleri kapatmaya alışkınım. Evet. O yüzden bu şekilde yapmaya karar verdim. Peki burada başka bir neyimiz var bizim şuraya? Neyimiz var? Bir de buraya Evet, onu da unuttuk. Evet. Buraya şu gördüğünüz
Şu iki Evet, karşılıklı. oraya bir tablo daha Buraya bir koyduğumuzda tablo daha var. yastıklarla Aynen. Tam üçüncü kişinin yatacağı. evet, şöyle uzatıp yatış, yine biz yatış yapmaya ne kadar meraklı olmuşuz. Bir burada, bir burada, bir burada ve Mışız. mışız. Onu bilerek yaptık. Ne olur ne olmaz. Değişikliğe gitmek isteyebiliriz, ileride kesebiliriz falan filan, orayı düzeltiriz gibi opsiyonlar olsun istedik. Şimdi yatak kısmına geçelim. Peki. Biliyorsunuz daha önceden biz yatağımızı ev tipi yatak şekline geçirdik. Süngerle uzun yolculuklar, seyahatlerimiz bize sıkıntı olmuştu. O yüzden de tabii ki de rahatımıza düşkün insanlar olduğumuz için biz normal bir yatak yaptırdık ama bu yatağın ölçülerine göre de yeni düzenlemede de bu şekilde yapıldı. Bu konuda Murat'ın hassas çizgisi. Bir de bir şey söyleyeceğim. Kitapları falan dizmişsin hemen oraya. Evet. Gizli mesajım çok aleni olmadı mı? Cesaret. Evet, kitaplarımızı buraya koyduk. Aslında bu bizim baharatlığımızdı. Daha önceden hatırlayanlar, mutfaktaki baharatlığımızdı. Ama biz baharatlığı böyle ortaya koymak istemedik artık. Artık yeni nişler olduğu için. Evet, nişlerimiz var. Nişleri. Evet, orada nişlerimiz var. Onlardan bahsedelim. O yüzden de bunu buraya yerleştirelim istedik. Kitaplık olarak kullandık. Evet, burayı boş bıraktık. Ferahlık çok önemli arkadaşlar. Biz daha önceden çok sıkış tıkış, dolap üstüne kafamı vuruyordum. Yatarken, kalkarken ağladığım zamanlar oldu. Tabii siz onları bilmiyorsunuz. Kafayı tak bir vurdu. Allah dedi, gitti. Böyle şeyler yaşadığımız için biraz rahat olsun, biraz ferah olsun, biraz daha minimalleşelim istedik. O yüzden de bir boşluk bıraktık. Televizyonu buraya taktık ama sonrasında buraya da geçirebiliriz. Yani değişiklik yapabilelim istedik. O yüzden de niş olarak da buraları kullanımına aldık. Yani eski camlarımız tamamen kapandı. Zaten açılır cam değildi ama Evet. tabii ki oradan çok soğuk yiyorduk. Bu panel van değil, camlı bir minibüs olduğu için Evet. yalıtımını biraz daha yaptık, kuvvetlendirdik. Bizim için daha faydalı oldu açıkçası. Bir de şöyle bir şey oluyordu. Çok erken uyanıyorsunuz. Karanlığı seven insanlar için cam kenarlarında olmak tabii ki de rahatsız edici olur. O yüzden de ben de o konuda aynı düşüncede olduğumdan biraz karanlık seviyorum. Çok erken uyanıyorduk. Güneş hemen doğduğu için. O yüzden de böyle kapanması rahat oldu. Peki Nazan, şimdi şu tarafta çok büyük boşluğumuz var bizim. Ferahlık istediğimiz için buradaki duvarı ve nişin olduğu yeri boş bıraktık. Hı hı. Evet. Yani buralara ne yapacağız? Bir soralım istersen. Aslında evet. Şimdi bizim şöyle size bir sorumuz olacak. Şimdi burayı biz yani kafamızı gözümüzü vurmak istemiyoruz. O yüzden bir dolaptı bir şeydi yapmak da istemiyoruz. Burayı nasıl yapalım diye, burayı nasıl değerlendirelim diye size bir soru soruyoruz. Bir de şu karşıdaki, onu da gösterir misin Muratcığım? Bir de burası. Şu arkaya plaka, yani nedir? Seramik. Buralara seramik kaplayacağız. Kaplanmak zorunda. Çünkü ocak ve sıcakla temasını sağladığımızda sıkıntı yaşamamak adına burası seramik olacak. Murat diyor ki buraya komple seramik yapalım. Ya komple değil, oraya bir hareket mi kazandırmak lazım? Ya da aparatlar mı takmak lazım? Bilemedim. Ben de askılıklar mı takalım? Askılık mı? Boyayalım mı? Ya da ne, yani farklı bir alternatifiniz varsa burayı ve burayı değerlendirmek için eğer yorumlarınız varsa, güzel fikirleriniz varsa bizleri yönlendirirseniz seviniriz. Biz de ona göre bir şeyler yapmak istiyoruz. Bu duvar, bu duvar. Aslında bilmiyorum. Şuraya güzel bir dünya haritası O da olabilir. gibi Evet, o da olabilir. folyo kaplama bir şey Folyo olabilir. kaplama da olabilir. Yani Ama şuralara buralara ben askılar askı düşünüyordum. aparatlar. Aslında biz daha alışverişe gitmedik. Yani şu anda İstanbul'dan uzakta olduğumuz için çok fazla böyle IKEA'dır vesairedir tamamlayıcı aparatlar bulamadık. Onlara biraz bakınsak güzel şeyler yapacağız ama çok da böyle haldır huldur bir şeyler de hemen yükleyelim istemedik arabaya. Evet, şimdi Ikea'ya falan gelince de yani çıkması da imkansız ya, soyuluyoruz ya. Peki, kaldığımız yerden devam ediyorum ama bu konuyla ilgili yorumlarınızı da yorumlara bekliyorum. Evet, elektrik sistemimizi anlatacak olur isek. Kumanda ünitelerini buraya bağladık. Gri su göstergemizi, temiz su göstergemizi, MPPT'yi
ve elektrik şalterlerini buraya koydurduk. Burada akü voltaj göstergemizde bir sıkıntı oldu herhalde. Ben geçen gün bir şeyler yaparken onu değiştireceğim büyük bir ihtimalle. Ama buradan zaten içerideki dereceyi ve akünün voltajını görebiliyorum. O yüzden sıkıntı yok. Burada işte kendimiz yazmıştık. Şuraya bantlar koyacağız artık. İşte hidrofor nerede, ışıklar nerede, USB'ler nerede. Bunların anlatımını zaten detaylı videolarımızda daha sonrakilerde de görüyor olursunuz ama elektrik panomuz burada. En büyük ana değişikliğimiz şu oldu aslında. Biz 220'de çalışan buzdolabı ve diğer üniteler varken 12 volta geçmeyi tercih ettik. Çünkü kış dönemlerinde de dışarıda olacağımız için ekstra elektrik paneli, güneş paneli, akü vesaire 12 volta geçtiğimizde bunun birçoğunu zaten karşılamış olacağız. Bize yetecek kadar elektriğimiz olacak, gücümüz olacak. O yüzden bir sıkıntı yaşamayacağız. 12 voltla bundan sonra devam edeceğiz. Dolabımızı da 12 volt bir motorla değiştirdik. İçindeki gazı vesairesi dönüşümleri yapıldı. İnternetimiz de zaten 12 volttan çalışabilir hale geldi. Bilgisayarlarımızı da merhaba koyunlar. Meraklılar. Elektrik sistemimizi de bu şekilde değiştirmiş olduk. Şu an çok kuvvetli ve gerçekten normal zamanda kışın ben geçen sene 12.5, 12.4'lerde görüyorken şu anda 13.2, 13.1'lerde gidiyoruz. Bu gayet iyi. En azından sürekli invertör sesi ve sıcaklığını yaşamamış oluyoruz açıkçası. Güzel. Arada. Peki banyoya geçelim mi? Geçelim mi? Hadi geçelim. Daha önceki arabamızda 70'e 80 bir duş ve banyomuz vardı ve altına da bir yükselti koydukları için ben 1.82 bir adamım. 1.82 bir adam için yani şu an bile tavana yetişemiyorken orada tavanda böyle duruyordum. Zaten şöyle girmelik bir şeydi o, daraşmalık, girişmelik ve çıkışmalık bir şeydi orası. Şimdi burada 70'e 100 kullandığımız için ve kendinden evyesi, lavabosu vesairesi var. Bunu da burada gayet rahat bir şekilde. Bir dene bakalım. Neyi? Ya oturulabiliyor. Duş da yapılabiliyor. Bir berber şeyimiz var. Tek istediğimiz aslında şofbenimizi buraya koydurmamaktı. Ama yatağımızın yüksekliği sebebiyle, yani alçaklığı sebebiyle bunu oraya koyamadılar. Ama bu bizim için bir engel teşkil etmiyor şu anda. Bir sıkıntımız yok. Evet. Bir ayakta. Böyle, evet. Şurada aracın üst tarafında olması gereken güzel üstünde olan niş alanını biz buraya bir dolap olarak kullandık. Havlularımızı, Tuvalet kağıdımızı vesairelerimizi burada ihtiyaç halinde kullanabilecek havluluk olarak şekilde yerimiz var. kullan. Aynen Evet. öyle. Ben şurayı da bir göstereyim. Şuralarda ufak ufak 2 tane nişler. Cam burası, dış cam. Yani elimizde Kapının olanları değerlendirdik. Tabii bu kilitler vesaireler değişti. Daha önce bas. marin tip ama ikinci kalite marin tip bas çekler kullanmışlardı. Bunlar biraz daha güncel versiyon, daha rahat kilitlenen ve daha sağlam kilitler. O yüzden şimdiye kadar denedik. Birkaç önceki videolarımızda zaten görmüşsünüzdür. Yollarda neler yaşadığımızı. Neyimiz var, neyimiz yok hepsi güzelce fabuloso mantığında sallanıyordu. Peki şu kullanılan malzemeyi söyler misin? Evet. Kullanılan malzeme daha önce karavanımızda full MDF kullanılmış olup şu anda kavak kontraya geçmiş bulunuyoruz. Kavak kontrayla yapıldığı için arabanın arka aks, tekerlek üstündeki arka aks kısmı 4-4,5 parmak iken şu anda 7-8 parmağa çıkmış durumda. Yani araba bayağı bir hafiflemiş durumda. Su tankları da ortaya geçtiği için. Kavak kontra dedik. Kavak kontranın üzerine de bambu kaplama uygulandı. Bizim gerçekten çok istediğimiz bir görünümdü. Hem ferah, beyazla beraber güzel bir kontrast oluşturdu. Biz keyifliyiz açıkçası. Bir de son bir soru daha soracağım. Yalıtımda ne kullanıldı? Tavanda elastomerik 2,5 santimlik kaplama kullanıldı ama yan ve zeminlerde 5'er santime çıkıldı. Çift kat kaplama, elastomerik, alüminyum folyolu kaplama malzemesi kullanıldı. Ve biz şu anda ocağın sonundayız artık. Şu an bununlayız. Evet dışarısı biraz güneşli vesaire ama ayağımızı yere bastığımız halde bir üşüme vesaire yaşamıyoruz şu anda. Umuyoruz daha düşük sıcaklıklarda da zaten yola çıkma sebeplerimizden bir tanesi de buydu. Umuyoruz daha düşük sıcaklıklarla da yollarda sıkıntı yaşamayız. Bizde şimdilik durum bu.
Yeni güncellemelerle, yeni güzelliğimizle, yeni karavanımızla bizim için en yenisi bu. Evet. Yenilemek güzeldir, yenilenmek güzeldir, ferahlıktır, tazeliktir. Umarım bizim için de güzel olur, güzellikler getirir hayatımıza. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ama bir maşallahınızı alırız. Aa evet. Bir maşallahınızı alırız. Bir de güzel yorumlarınızı bekliyoruz. Fikirlerinizi bekliyoruz. Duvarlar için sorduğumuz soruya da güzel fikirleriniz olursa onları da yazarsanız çok seviniriz. İsteyen herkesin Allah gönlüne göre versin. Umarım gönlünde olan herkesin bir gün karavanı olur. Biz istedik, oldu. Ne Sizlerin istiyorsa de olur. olsun. Evet. Yani karavan değil, ne istiyorsa olsun. Biz bunu istedik. Çok şükür diyelim o zaman. Peki. Sonraki videolarda görüşürüz o zaman. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.